Birileri Türkiye'yi yok etmeye çalışıyor. Ama bu yetmiyor. Türklüğü de yok etmeye çalışıyor. Peki nasıl? Gündemimiz Türk Tarih Kurumu. Bu kurum neden önemlidir? Ne iş yapar? Bu soruları sormak en doğal hakkımız tabii. Eğer bizim Türk Tarih Kurumumuz olmazsa bize tarihi hurafeler ve yalanlarla dolu bir şekilde başına fes takmış kişiler anlatır. İyi de bu başına fes takıp yalan söyleyenler yine ortalıkta varlar. Türk Tarih Kurumu ne iş yapar o zaman? Hay aklında bin yaşa. İşte doğru soru bu. Hala bunlar nasıl barınabiliyor? Ama tabii bu sorular sorulurken çok daha vahim bir şey de var. Ergenekon destanı. Bizim Demirdağ'ı eritip içinden yeniden doğuş yaptığımız destan terör örgütüyle yan yana getirildi. Geçmiş yıllarda devleti yıkmakla ve bölmekle yargılanmış bir gruba terör örgütü adı verilip buna da Ergenekon terör örgütü denmişti. Belli kişilerce hazırlanmış olan operasyon diyeceğim ama hala daha kim hazırlamış, kim ne yapmış bilemiyoruz. Burada biraz izler karışmış sanki. Neyse, bizim konumuz değil o. İşte bu örgüte Ergenekon adı verilmişti. Yahu birisi de çıkıp bu Ergenekon Türklüğün varoluş destanıdır demedi. Terörle nasıl yan yana koyulur demedi. Bizler tarihimizi Selçuklu'dan ve Osmanlı'dan ibaret olduğunu düşünüyoruz. Oysaki Türk en eski ırklardan bir tanesi. Fakat Tanrı'nın kırbacı Atilla ile ilgili bilgileri Romalılardan, eski savaşlarımızı Çin ve Rus kaynaklarından öğrenebiliyorduk. Türk Tarih Kurumu sayesinde ise biz artık tarihimizi öğrenmeye başladık. İşte Türk Tarih Kurumu bu yüzden çok önemlidir. Türk Tarih Kurumu Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifiyle Türklerle ilgili ilk kaynaklardan araştırılması amacıyla kurulan bir kurumdur. 12 Nisan 1931'de kurulmuştur. 664 sayılı kanun hükmünde kararname ile Türk Tarih Kurumu ayrı tüzel bir kamu kişiliğine bürünmüştür. Fakat gel gelelim 1983'e, o yıllarda kurulan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'na bağlanıvermiştir. Peki Türk Tarih Kurumu'nun amacı ne? Türk tarihini çağdaş sosyal bilim anlayışıyla araştırmak ve yaymak. Bu alandaki araştırmaları desteklemek ve toplumdaki tarih bilincini arttırmak. Sanki biraz amacını yerine getirmiyor gibi ama neyse. Bunları yapmak için Türk Tarih Kurumu'nun ne yaptığına bir bakalım mı? Türk tarihini incelemek ve yaymak için konferanslar düzenler, seminerler, kongreler, anma törenleri ve sergiler düzenler. Kazılar yaptırır, kitaplar yayınlar, kurumun üyeleri ise uluslararası kongreler düzenler. Kısacası çok önemli. Sonra birileri çıkıp sözde Ermeni soykırımı var dediğinde biz yok canım öyle bir şey diye bağırırız. Bunun asıl bağırılması gereken yer Türk Tarih Kurumu'dur. Uluslararası alanlarda bunları anlatmalıdır. Neyse. Peki birileri neden bizim Ergenekon'umuzu terör örgütüyle bağdaştırmak istedi? Ergenekon iddianamesinde Ergenekon terör örgütünün yapılanmasını açık seçik ortaya koydu savcı. Örgüt ismi henüz açıklanmayan başkana doğrudan bağlı yurt içi ve yurt dışı yapılanma adı altında iki koldan oluşuyor. Terör örgütlerine kadar uzanan yurt içi yapılanmada örgüt üyelerinin devlet içinde başka bir devlet kurmaya çalıştıkları madde madde gösteriliyor. İşte Ergenekon terör örgütünün iddianameye yansıyan çok gizli şeması. Çok eski zamanlarda bir topluluk vardı. Birileri buraya saldırmıştı. Ve oradaki herkesi yok ettiler. Geriye ise sadece bir tane küçük bir erkek çocuk kalmıştı. Bir dişi kurt o çocuğu aldı, emzirdi, büyüttü ve besledi. Artık büyümüş olan o çocuk intikam için hazırdı. 9 tane çocuğu oldu. Tekrar çoğalmıştı. İşte o baskın yapılan topluluk Türklerdi. O çocuk ise Türklerden geriye kalan son Türktü. Demirdağ'ı eriterek o dağın içerisinden çıktı ve tekrar dünyada hüküm sürdü. İşte bu bizim destanımız. Türklerin varoluş destanı. Yani aslında Türklüğün varoluş ve tapusu da diyebiliriz.
İşte bu destanımızı terörle yan yana koydular. Amaçları ise belli. Bizi tarihimizden uzaklaştırmak, Ergenekon'u öcü kaka göstermek. Türk Tarih Kurumu bu işe el atmadı. O yüzden Türk Tarih Kurumu'nun başkanı değişmiş. Aman ya ne olacak geç denecek kadar basit bir olay değildir. Siz Türk Tarih Kurumu'nun başına Türklük düşmanı bir insanı getirirseniz vay halimize. Dünyada hiç kimseye derdinizi anlatamayız. Sonra Türkler barbar olur, sonra Türkler hain olur. Birileri de çıkar, Ermeni soykırımı var der, sen burada halk olarak bağırırsın ama hiçbir işe yaramaz. Bir toplumu yok etmek istiyorsanız plan çok basit. Önce tarihini unutturacaksın. Tarihini yanlış bilgilerle dolduracaksın. Daha sonra ise dilini bozacaksın. En sonunda dinini bozdun mu zaten bir şey yapmaya gerek yok. O topluluk kendiliğinden yok olur. Biz tarihimizi bilmiyoruz. Tarihimizi yalan yanlışlarla, hurafelerle dolduran başı fesli bir sürü insanlar var. Dilimizi maalesef Batı ve Arap kültüründen harmanlaşarak garip garip kelimeler almışız. Türkçe'de olmayan gırtlak sesleri çıkartıyoruz. Türkçe'de olmayan Batı terimleri kullanıyoruz. Dinimizi ise kaynak olan Kur'an'dan değil, saçma sapan kendine şeyh, şıh, hoca, imam dedirten insanlardan öğreniyoruz. Eğer ki bu şekilde devam edersek biz zaten yok olacağız. Ama Türklük yine o bir kişiden tekrar dünyaya çoğalacaktır. Türklük çok eskidir dediğim gibi. Birçok mitoloji vardı bizim aslında. Biz bunlara destanlar diyoruz. Benimse bir hayalim var. Umarım bir yapımcı, senarist veya yönetmen bu videoyu izliyordur veya belki de bunu düşünüyordur. Bu işe bir el atar. Ve gerçekten çok iyi bir film yapılabilir. Yüzüklerin Efendisi filmini hatırlamayanınız yoktur herhalde. İrlanda mitolojisinden bir film yapılıyor. Dünyayı kasıp kavuruyor arkadaş. Biz ise maalesef bir film yapmıyoruz. Ama kesin yapsak da milliyetçi duygularla saçma sapan, görselliği sıfır bir film yaparız diye düşünüyorum. Çünkü ortaya koyulan veriler bana bunu düşündürtüyor. Bahsettiğim hayal gücüyle süslenmiş, görsel olarak üst düzey ve tüm dünyada izlenecek bir şekilde yapılan bir film. Tabi haliyle büyük bütçeli oluyor. Bir umut benimki işte, hayal sadece. Sizlerle paylaşmak istedim o kadar. Herkesin bir hayali var ya hani, ben bir gün şu seviyeye geldiğimde şu arabayı alacağım, şu evi alacağım. İşte benim hayalim o seviyeye geldiğimde bu filmi çekeceğim. Neyse, dönelim Türk Tarih Kurumu'na. Bir utanç kaynağımız da bizim kendi tarihimizi başka ülkelerden öğrenmemiz. Türklerin yaptığı savaşları kaydetmeme gibi bir özelliği var. Pek yazı yazmamışız. Yazsak da az yazmışız. Yetmemiş. Evet, savaşçı ruhluyuz. Tarih boyunca hep savaşmışız. Ama düzen maalesef. Hiçbir şeyi ama neredeyse hiçbir şeyi kayıt etmemişiz maalesef. Ama bu huyumuz galiba hala devam etmekte. Mesela size bir örnek vereyim. Merak ettiğiniz bir şeyi Wikipedia'dan araştırın. Daha sonrasında aynı konuyu İngilizce olan Wikipedia'dan bakın. Hala daha yabancıların kaynakları bizimkinden daha fazla. İsterseniz örneklendirelim. Göbekli Tepe ya, bizim toprağımızda, Şanlıurfa'da ve dünya tarihini değiştiren bir olay. Ve tekrar vurguluyorum, bizim topraklarımızda. Şimdi üşenmeyin, lütfen Wikipedia'ya Göbekli Tepe yazın. Kaynak sayısına bakın, yazılara bir bakın. Daha sonrasında İngilizce olana bir bakın. Yabancı olan kaynağa baktığınızda ise şaşıracaksınız. Galiba bu ayıp da bize yeter. Türklerin doğuşu olan Ergenekon'a kötü algı oluşturulması, eğitim sistemimize ket vurulması, dilimizin bozulması, dinimizi ise hiç söylemiyorum bile. Din tüccarların elinde oyuncak olması bizi felakete sürükleyecek. İşte büyük tablo bu. Lütfen siz de düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtin. Kanala abone olarak bize destek olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.